arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak direkt gruba dahil olabilir. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrına olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişiyle üçüncü kişilerin şu an arasında neler oluyor? Evet. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda şu an aralarında neler oluyor dediğimizde kılıçların ası bize açık konuşmayla problemleri çözme süreçlerinden bahseder. Yeni bir yol belirleme isteği içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Şu an orta bir yol bulmak istiyorlar. Daha güvenilir alanı korumak, daha güvende hissedebilmek adına adımlar attıkları bir sürecin içerisindeler. Bazı işaretler var onlar için gelen sistem tarafından ve bu doğrultuda harekete geçmeye çalışıyorlar. Şimdi aralarında her ne oluyorsa olsun, burada uzun süreli bir beraberlik olabilir ya da uzun süreli olması istenen bir durumun içerisinde olunabilir. Burada daha çok ilerleme odaklı, daha güvenilir, güvende olma odaklı bir sürecin içerisindeler. Gelen işaretleri okumaya çalıştıkları ve doğru adım atmak istedikleri bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi burada örneğin bir evlilik varsa, çocuk varsa burada o çocuğun menfaatlerini koruyabilmek adına doğru hareket etmek isteyen, doğru adımlar atmak isteyen bir enerji olabilir. Ya da bir beraberlik varsa bu beraberliği ilerletebilmek adına olabilir. Bununla ilgili en net bilgi zaten kartlar açıldıkça alacağız. Ama şu an daha çok böyle orta yolu bulma arayışı içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Neden bu enerjideler? Buna bakalım. Burası daha da netleştirecek zaten orayı. Azize, Güneş, Derviş, ilahi zamanlar ve ağaç kartı. Şöyle söyleyebiliriz, gizemler anlatılamaz, yalnız bilenler bilir. Şimdi bazı gizli şeylerin ortaya çıkmasıyla beraber genel olarak düzen bozulmuş olabilir birçok konuda. Şimdi burada çok net bir ortaya çıkış durumları var. Şimdi çok ciddi şekilde karanlıkta kalan, gizli saklı yapılan şeyler olabilir. Bunların ortaya çıkmasıyla, güneşin bu durumu aydınlatmasıyla, ortaya çıkarmasıyla beraber artık burada ya devam ya da bitiş dedikleri bir sürecin içerisine girmeleri gerektiğinin farkına varmışlar diyebiliriz. Derviş kartı bize yaşadığımız olaylarla ilgili artık doğru dersler çıkarmak ve edindiğimiz tecrübeyle doğru adımlar atma isteğinden bahseder bize. Şimdi özellikle buraya uyumlanan arkadaşlarım aslında bir evlilik varsa ya da bir aile durumu için dinliyorsanız, anne baba gibi bir durum için dinliyorsanız eğer, yani burada köklerle ilgili evlilik gibi bir durum varsa bu alanın şifalandırılmasını istedikleri bir sürecin içerisindeler. Buradaki asıl duyguyu şöyle söyleyebilirim. Kökler. Önemli olan işte sevgi, saygı bilmem ne değil ama yani bunlar da önemlidir ama bundan önce ya da benim mutluluğum demekten önce kişilerin daha çok birliğin sürmesi adına aldıkları bir karar diyebilirim. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Diyorsanız ki hayır böyle bir evlilik vesaire durumu yok karşıdaki kişinin diyorsanız şimdi burada şimdi ağaç kartı bizde evet köklerden de bahseder. Bazen sağlık durumundan da bahseder.
Bazı ortaya çıkan gizli sağlık durumu ile ilgili sorunlar olabilir. Bu durumlardan kaynaklı aradaki o enerjinin iyileştirilme isteği olabilir. Burası biraz şey bir alan. Yani işte örneğin sağlık durumunun kötü olduğunu, bir partner durumuysa örneğin sağlık durumunun kötü olduğu öğrenilmiştir ve bu yüzden bu vicdan, merhamet gibi duyguların ön plana çıkmasıyla harekete geçme durumları olabilir. Burada ama gizlenen, saklanan bir durumun, dediğim gibi sağlık durumu ya da ortaya çıkan bir durumla beraber köklerle ilgili alanın bu duruma etki ettiğini söyleyebiliriz. Örnek olarak burada bir sağlık sorunu varsa, saklanmış, ortaya çıkmış olan bir sağlık durumu varsa, burada şifayı sağlayabilmek, şifanın daha kolay gelebilmesi adına, daha güvenli alanda kalabilmek adına bu enerjide olabilirler. Yani işte partnerdir, sağlığı sıkıntılıdır. Onu bırakıp gitmek ya da o bu haldeyken başka şeyler düşünmek aklınızdaki kişi için doğru değildir, doğru gelmiyordur ve bu yüzden daha çok böyle alanı, oradaki durumu şifalandırabilme odağına geçmiş olabilir. Devam edelim. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne, buna bakalım. Rumi destesine bayılıyorum ama gemi sıkışmış. Efrat, Alyans ve Aşıklar kartı. Şimdi burada diğer kartla daha da netleştiririz burayı ama diğer kartlarla şöyle söyleyebilirim. Şimdi burada ciddi şekilde sıkışmış bir enerji içerisinde. Gemi kartı bulunduğu alandan gitmek isteği, artık farklı bir yola, düzene geçme isteği içerisinde olduğunu bize gösterir. Efrat kartına baktığımızda da Efrat böyle biraz saplantılı bir karakterdir. Biraz kurnazdır, içten pazarlıklıdır. Yani çıkarlarını çok önemser, öyle söyleyelim. Ve en net vurgusu bu karakterin geleneksel bir yapıya sahip olmasıdır. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı amaç olarak baktığımızda aslında bu alanda mutlu olmayabilir. Buradan çıkmak isteği içerisinde, yeni bir yola gitme isteği içerisinde olabilir ama yapı olarak geleneksel bir bağlılığı varsa, bir evliliği varsa o alanı terk edip gitmek ona doğru gelmiyor olabilir. Biraz önce söylediğim gibi kartlarda. Sevdiği, olmak istediği, yanında olmak istediği kişiye karşı yönelmek istiyor olabilir ama buradaki bağlantı onu çaresiz bırakıyor olabilir. Bunun yanı sıra şöyle söyleyebiliriz farklı bir durum olarak. Şimdi aralarında gerçek bir sevgi olabilir, evlilik bağı olabilir ya da evlenme isteği içerisinde olunabilir ama ya da karşı tarafın böyle istediğini biliyor olabilir ama bu kişi sanki bu üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi bu alanda mutlu değil. Yani genel olarak sıkışmış ve çıkmak isteyen bir enerjide. Ama şu an şu alanı korumak zorunda hissediyor. Biraz karışık anlatmış olabilirim ama genel manada burayı korumak zorunda olduğunu düşünüyor. Çünkü geleneksel yapıda belki ailesine göre, yetiştirilme şekline göre işte boşanmanın doğru olmadığı ya da işte örneğin sizinle farklılıkları varsa o farklılıkların kabul edilmeyeceği gibi gibi böyle saplantılı düşüncelere sahip olabilir. Biraz şey bir alan burası. Çaresiz ama yani şu iki kart aslında bize sıkışmış olduğunu, burada ne yapacağını çok bilemediğini, bu halde olduğunu ama ne kadar gitmek istese de gidemediğini söyleyen bir enerji içerisinde. Üçüncü kişinin amacı ne, buna bakalım. Tapınak, kupa altılısı, labirent, bağlantı ve dastar. Yani şöyle söyleyebilirim, yani video izleyen arkadaşlarım büyük çoğunluğu üçlü durumunuz bir evlilik içerisinde olma, partner durumu olarak geliyor zaten. Şimdi Dastar kartı evli kişiden bahseder, eşten bahseder daha doğrusu öyle söyleyelim. Şimdi burada üçüncü kişinin öyle net
bir durumu var ki, bakın kupa altılısı geçmişe özlem duyduğu bir sürecin içerisinde. Geçmişte çok güzel zamanları geçmiş olabilir, güzel bir başlangıç yapmış olabilirler. Bağlantı kartı geldi zaten. Evli olabilir ya da evlilikle ilgili bir yola girmiş olabilirler. Geçmişte ya da şimdi fark etmiyor. Ve şu an ciddi bir çıkmazın içerisinde hissediyor kendini labirent kartıyla beraber ve labirent kartı der ki artık hızlı bir şekilde harekete geç. Bir an önce harekete geçmek zorundasınlar. Burada biraz kendini sıkışmış hissediyor. Ruhsal olarak daha çok böyle dua ettiği, bu alanı rahatlatmak istediği bir sürecin içerisinde bağlantısını korumak istiyor. Bu konumu korumak istiyor diyebilirim. Buraya bir kart alacağım. Bunun için ne yapıyor demek diye sormak geldi. Ve şu anki alan onu mutsuz ediyor ve bu alanı geçmişteki gibi aynı şeyleri yaşamak istediği bir sürecin içerisinde. Cümleyi tam kuramadım. Kılıç altılısı. Alışılmış olan alandan uzaklaşmak, sosyal çevreden uzaklaşmak, bulunduğun alandan uzaklaşmak. Burada daha çok karşınızda yani aklınızdaki kişinin bulunduğu alandan uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyor. İşte evliyse örneğin aile onu etkiliyor diye düşünüyorsa aileden uzaklaştırmaya çalışıyor. İş ortamındaki bazı şeylerin ilişkilerine sorun çıkardığını düşünüyorsa o alandan uzaklaşmasını istiyor. Genel olarak bulunduğu yerden aklınızdaki kişinin uzaklaşması için çabaladığı bir süreçte. Ortak enerjilerine aksiyon kartı geldi. Buket kartıyla. Değnek padişahı. Şimdi burada genel olarak bir toparlanma isteği var. Yaşanan durum her ne olursa olsun burada ani bazı ortaya çıkan durumlarla beraber değişim ve dönüşüm isteği içerisindeler diyebilirim. Bir teklif, bir davet ne beraber harekete geçme isteği içerisindeler ama bakın şu iki kart çiçekler de ok kartı da sürpriz gelişmelerden bahseder bize. Değnek padişahı sıcak, dürüst yaklaşımlardan bahseder. Bu noktada artık daha sıcak, daha dürüst olmak istedikleri bir sürecin içerisindeler. Daha eylemsel olmak istedikleri bir sürecin içerisindeler. Neden durdum? Buraya kart alacağım. Burada gizli olup da ortaya çıkan şey ne? Tılsım altılısı. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Maddi bazı durumlar ortaya çıkmış olabilir. Bunun yanı sıra alma verme dengesinin bozulduğu bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirler. Tılsım altılısı sık vaaz etmeme, anlayış, bilgi paylaşmaktan bahseder. Birazcık da sanki aklınızdaki kişinin maddi sorunları varsa sadece uyan arkadaşlarım aslında burayı. Ya biliyor da olabilirsiniz, tabii bilmiyor da olabilirsiniz de. Maddi durumlarla ilgili sorunlar varsa, bazı borçlar vesaireler çıktıysa bu noktada bir maddi destek olabilir. Ama ben şunu da çok hissettim. Karşı tarafın, üçüncü kişinin bir sağlık sorunu varsa ve aklınızdaki kişinin zor zamanlarında yanında olduysa burada birazcık vicdani bir gidememe durumu var diyebilirim. Sağlıkla ilgili bir durumda yaşıyor olabilirler. Yani bu çok merhamet enerjisi akıyor çünkü üçüncü kişiye karşı aklınızdaki kişiden. Sizin ilişkiniz hangi durumda buna bakalım. Çocuk, kılavuz, afyon, kutlama ve denge. Yani burada çok ciddi şekilde bağımlılık çalıştırıyorsunuz birbirinize karşı. Bazılarınızın arasında çocuk bağı olabilir, bazılarınızda masumiyet enerjisi yüksek olabilir. Burada çok net biraz böyle yolun şaştığı bir sürecin içerisindesiniz. Yolunuzu kaybetmiş gibi hissediyor olabilirsiniz bu ilişki içerisinde. İkiniz için de söylüyorum. Ortak enerji olarak geliyor çünkü. Bağımlılık var, ne kadar bu alandan çıkmak isteseniz de, unutmak isteseniz de, belki herkes kendi yoluna bakmak istese de buradan çok kolay kopabilecek bir enerji yok. Çünkü bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Ciddi şekilde dengeler bozulmuş olabilir ilişkinin içerisinde ve dengeye gelmek isteyen aradaki o soğuk ya da zor enerjileri diyelim ortadan kaldırmak isteyen bir enerji içerisindesiniz. İkinizin de aslında kalbinde şu var. Yani bunları bir halletsek de biz bir rahata kavuşsak, işte bir sakin olsak, hani şey gibi yani biz birbirimize kalsak hani her sorunu aşarız ama bu dış etkenlerden sürekli sorun yaşıyoruz gibi cümleyi kuramadım ama
biraz şeyi hissettirdi. Dedim ya, biraz karşı tarafa karşı masumiyet ve bunun vicdani bir şey var ve bundan kaynaklı biraz çaresizlik duygusu var diyebilirim. Ama toparlarsam ilişkide şu an ne kadar yolunuzu kaybetmiş gibi görünseniz de, hissetseniz de iki tarafta hala bağımlılık çalışıyor. İletişimde olun ya da olmayın. Birbirinizi hissediyorsunuz, birbirinizi düşünüyorsunuz ve artık dengeye gelmeyi çok net bir şekilde istiyorsunuz diyebilirim. Yakın gelecekte neler olabilir üçüncü kişiyle? Leylek, aile, mahkeme ve keşiş. Yani aslında açılımın en başından beri böyle hissettiğim ama çok hafif hafif gelen bir enerji var. Bu tabii ki herkese uymayacak. Ama bazılarınız için burada bir bebek haberi olabilir. Özellikle evliyse ve burada bir aniden habere alınan bir bebek durumu olabilir. Herkes için tabii ki geçerli değil ama açılımın en başından beri bu enerji işte hissettiriyordu yavaş yavaş. Çok yüksek bir enerji değil. Yani bu ne demek? İşte örneğin bir kişi, iki kişi için belki çok ekstra bir bilgi olarak aktardığım bir şey olacak bu. Ama bunu da söylemem gerekiyormuş. Söylemesem yani çok emin olamadığım bir enerjiydi. Demek ki duyulması gerekiyordu. Leylek kartı bunun yanı sıra bir çocuk haberi olmasa bile kendi çocuğunuz varsa, ortak enerjide bir çocuğunuz varsa bu çocukla ilgili olabilir. Karşı tarafın üçüncü kişiyle çocuğu varsa bu çocukla ilgili olabilir gibi gibi. Şimdi toparlarsam eğer aile kartı, kalp, mahkeme ve keşiş kartı. Bilge kendine ait bir kandili olan kişidir der. Şimdi biraz yalnızlık süreci olacak, biraz içe dönme süreci olacak ve burada biraz hani büyüklük yaptım denilir ya, böyle bir enerji ortaya çıkacak. Bazı yüzleşmeler gerçekleşecek ama açıkçası özellikle burayı şöyle söyleyeyim. Evli olan, aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi evliyse eğer, buradaki o evliliği koruyabilmek adına adımlar atılacak diyebilirim. Tabii ki şu anki yüksek enerjiler bu şekilde. Kuantum alanda her zaman, her an enerjiler değişip dönüşebilir. Her taraf için, üç taraf için de ya da bu ilişkin içerisinde bulunan herkes için hayırlısı olsun. Yani şunu unutmamak gerekiyor. Ben tüm üçlü açılımlarda söylemeye çalışıyorum. Ya bakın burayı şey olarak düşünebilirsiniz. Bazıları nasihat gibi düşünüyor olabilir ama e, tarot sadece kartların anlamını okumak olsaydı, böyle düşünen arkadaşlarım bence hemen bir tarot destesi alsın ve hemen başlasınlar kendileriyle ilgili bilgi almaya. Sadece kart anlamları üzerinden olsaydı anlamını bile bilmenize gerek kalmadan YouTube'dan işte ya da işte internetten yazıp işte şu kart ne anlamı geliyor yazıp kartın anlamını görüp bakabilirdiniz. Bu böyle bir şey değil. Tarot okuması bu değil. Kart anlamı ya da başka bir şey değil. Bir alan açılır ve kuantum alanda bilgi akışı olur. Siz bu bilgi akışını kartların sayesinde size gelen bilgiyle beraber yorumlayarak aktarırsınız. O yüzden burada söylenen şeyleri işte yok nasihat bilmem ne nasihat olarak görüyorsanız zaten dinlemeyin çünkü enerjiniz tutmuyordur. Ya da kendinizle ilgili bir şeyler duymak istemiyorsunuzdur, rahatsız ediyordur. Böyle de yorumlayabilirsiniz. Genel olarak hissettiğiniz şeyleri kendiniz üzerinizden de değerlendirmekte fayda var. Yani işte bana nasihat veriyor demek yerine ya da böyle düşünmek yerine böyle düşündüğünüzde demek ki ben birinin bana bir şey söylemesine, bilgi vermesine ve o bilgiyi almaya açık değilim diyebilirsiniz mesela. Bu alanı çok iyi anlamak gerekiyor. Dediğim gibi tarot okuması sadece kart anlamı üzerinden hadi söyle geç bitir değil. Yani böyle olsaydı gerçekten kimse tarot herkes yani alırdı bir tarot destesi, açardı önüne işte derdi ki şu işte aşk kartı, bu şu bilmem ne kartı, bu kartı tamam derdi. Ama emin olun birçok arkadaş tarot destesi olan belli bir süre çabaladıktan sonra okumaya kendim için de geçerli. Belli bir süre emek harcadıktan sonra farklı bilgileri, alanları, ilimleri de dahil ettikten sonra daha güzel açılımlar yapmaya
başlıyor. Yoksa sadece kart anlamı üzerinden olsaydı herkes her şekilde, kimsenin bu tarz videolara da ihtiyacı olmazdı. Diyorum. Oradan oraya. Şunu söyleyeyim. Asıl söylemek istediğim, her açılımda söylüyorum. Yani bunu nasihat olarak almayın. Gerçekler bunlar arkadaşlar. Üçlü bir durumun içerisindeyseniz her tarot ya da her böyle bir bilgi alma durumunu kendinize göre değerlendirmeniz gerekiyor ve kendiniz üzerinden bakmanız gerekiyor. Ben neden böyle bir durumun içerisindeyim? Üçlü bir durumun içerisinde olmak, gerçek bir ilişki istememek, kendini layık görmemek güzel şeylere, birinci sırada hissetmemek, tercih edilmeme durumu gibi birçok altta kök inançtan kaynaklı olabilir. Ve burada aslında siz gerçek manada bir değişim istiyorsanız hayatınızda şunun farkına varmalısınız. Siz gerçek bir ilişki istemiyorsanız örneğin, İnancınızda gerçek bir ilişki istemiyorum inancı varsa kök inançta, bilinç altında bakın. Yani şöyle ben istiyorum, hayır istiyorum. Bilinçli tarafınız için zaten söylemiyorum. Öyle olsa her şeyi kolaylıkla hepimiz yapardık. Bilinçaltı adına konuşuyorum burada. Şimdi bilinçaltında böyle bir şey varsa, bakın sizde bu inanç varsa karşınızdaki kişi bir şey yapamaz. Kurtarıcı olamaz. O işte üçüncü kişiyi bırakıp da size gelemez. Gelse de siz zaten gerçek bir ilişki istemediğiniz için o kişiyle de mutlu olamaz. Yine ayrılırsınız. Bakın burası çok önemli. Burada önemli olan noktanın kendiniz olduğunu, kendinizdeki o düşünceler olduğunu fark etmelisiniz. Fark edin ki o alanı şifalandırın. O alan şifalandıkça zaten karşınızdaki kişi hayatınızda olacaksa onun da alanı şifalanacaktır. Frekansı yükselebiliyorsa o da sizinle beraber yükselecektir. Yükselmediği takdirde de zaten siz o kişiyi artık hayatınızda istemeyeceğiniz bir enerjiye ulaşmış olacaksınız ve zaten o kişiyi görmeyecek bile gözünüz. Hak eden, mutlu olabileceğiniz aynı frekanstaki kişileri hayatınıza çekmiş olacaksınız zaten. Burası çok önemli. O yüzden işte gelecek, gelmeyecek, onunla ilgili haberleri ver, gerisini boş ver, söyleme derseniz oraya kadar dinleyin, kapatın, gidin arkadaşlar. Oradan sonrasını zaten size hitap etmiyordur. Ama daha sonrasında da şunu söylemeyin. Ya benim hayatımda hiçbir şey değişmiyor. Değişmesi için farklı bir şeyler yapman, bilgiyi almaya kendini açman gerekiyor. Dedim, çok konuştum, harika konuştum. Devam edelim. Bu harika konuştum da yanlış anlamayın şey için değil. Bazen arkadaşlar diyor, o kadar da güzel yorumlar da yapanlar var ki onların da hakkına girmek istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Yaptığınız tüm yorumlar için teşekkür ederim. Eleştiriler için de teşekkür ederim. Güzel bir dille, gerçekten kalbi temiz şekilde aktarılan eleştirileri severek kabul ediyorum. Ama öfke, kızgınlık, nefretle, ben diliyle yazılan, işte ben bilirim, sen ne bilirsin tadında yazılan şeyler, o enerjiler uzak olsun. Gök gürültüsü kartı geldi. Şimdi bize ne mesaj veriyor buna bakalım. Şaman kartları davet mesajı veriyor ve diyor ki kartlarla çalışırken gök gürültüsü kartının ortaya çıkması size kaçak vahşi bir bizon sürüsüyle karşılaşmış gibi hissettirecek, büyük bir değişimin gerçekleşeceğini ima eder. Bunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz ve olayları etkileyecek gücünüzün olmadığının da farkındasınız. Şimdi her şeye hazırlıklı olma zamanı. Hayatınız bir macera ve harika fırsatlar şimdi geliyor. İşin püf noktası onlara nasıl erişeceğinizi öğrenmektir. Şimdi her zamankinden çok ihtiyacınız olan nitelikler, esneklik, yetenek ve fırsatların nereden ve nasıl geleceğine bakmadan hepsini deneyimleme arzusudur. Kısmetiniz yolda, bekleyin dedi. Aldık, kabul ettik. Şaman kartlarında çok gelen kartlardan biri. Sürekli takip eden arkadaşlarım bilecektir, fark etmiştir. Belli kartlar hep aynı şekilde gelir. O yüzden lütfen burada görmeye niyet ediyorum deyin. Fırsatlar size ara ara geliyor olabilir. Yani hep fırsatlar geliyor ama şaman kartı üzerinden aktarıyorum. Bu kart çok çok çıkan bir kart bize. Ters anlamda geliyor, düz anlamda geliyor. Burada göremiyor olabiliriz bazı şeyleri. Gelen fırsatları görmeye niyet ediyorum. Kalbimi gelen bilgileri almaya açıyorum diyebilirsiniz. Hakkımızda hepimizden hayırlısı olsun. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.